Herkese selamlar sevgiler dostlarım. Bugün 300.000 kilometredeki yeni aracımı sizlere tanıtıyorum arkadaşlar. Haydi. Az önce 300.000 dedim fakat araç 280.500 küsürlerde, birazdan ona da bakarız. Aracımız Fiat Linea 2012 model 1.3 95 beygir. 3 parça boyası var aracın. Değişeni yok arkadaşlar. Onun dışında pasta cilası vesaire yeni yapılmış. Araç kozmetik olarak benim düşüncem 10 üzerinden 7 arkadaşlar. Birkaç eksikleri var. Hemen sizlere onları da gösterelim. Evet, şöyle gösteriyorum. Burası orijinal kalmasını istediği için aldığımız kişi herhangi bir işlem yaptırmamış, böyle ufak bir sürtünme izi var. Yine keza burada da bir sanki böyle kapatmaya çalışılmış gibi. Şuralarda bakın. Burada da. Yine jantımızda da şöyle bir sürtünme, bir yere bir taşa olabilir. Veya bir kaldırıma vesaire yanaşırken biraz sürtünme var. Bu tarz aracımızın ufak tefek, hani sonuçta 280.000'de bir araç alıyorsunuz. 2012 model, yaşı da var. Hani bunlara çok takılmam etmem diyenler için gayet güzel bir araç. Aracın duruşu zaten görüyorsunuz. Az önce klipte de izlediniz. Gayet güzel duruyor. Aracın eski sahibi Suriyeli bir abimiz. Bunu da belirtmek isterim. Ama aracına temiz bakmış. Özellikle iç konusunda çok şaşırdım. En ufak deforme yok. Birazdan sizlere de göstereceğim. Böyle sizlere hemen motorun da temizliği yapılmış. Onu da gösterelim. Araçta motor yenileme gibi bir durum yok. Sadece ağır bakımları yapılmış. Bakımsız, masrafsız bir araç diyebiliriz buna. Çok ağır, amatör olmadığından kaynaklı ağır yapılmış aşırı derecede. Yine keza arka bagaj da bu şekilde. Motor kısmı gördüğünüz gibi blok temiz. Şöyle aralardan falan da bakılınca gayet motor temizliği güzel yapılmış diyebiliriz. Yani Suriyelinin elinden, fakat şöyle galerinin elinden geliyor arkadaşlar. Aracın geçmişi bu şekilde, yani öncesinde Suriyeli birisi kullanıyor. Fakat geliş yeri galeriden olduğu için bunun pastası, cilası, işte motor temizliği, kozmetik bakımları, ufak tefek eksikleri vesaire ağır bakımları tamamıyla yapılıyor. Araç sorunsuz, sıkıntısız bir hale geliyor. Sizlere hemen şöyle iç kısımdan bahsetmek istiyorum. Hemen buradan başlayalım mesela. Ya ufak tefek bir şeyler dökülüp böyle izleri kalmış. Fakat onun dışında ne torpidoda bir çatlak, ne böyle mesela kılıf kullanılmış, temiz de bakılmış. Şöyle kılıfı biraz kaldırırsak bakın. Hala o bej canlılığını vesaire koruyor. Bakın mesela kılıf kullanılmayan alan. Burada da kılıfın faydalarından bahsedelim. Kararma var. Kılıf kullanılan alan. Yani aradaki farkı siz hesaplayın. Şöyle araçta direksiyonda böyle derimsi, hani dışına kaplama olsun diye bir şey de kaplamışlar. Isofix deri kaplama mı diyorlar, bir şey diyorlar. Alta yazarım, tam bilmiyorum. Araçta çalışmayan herhangi bir aksam yok zaten. Klimadır vesairedir, her türlü şey çalışıyor. Burada bir adet mıknatıslı telefon tutacağımız. Yine keza burada böyle telefonu koyduğumuz zaman telefon tutacağımız. Teybimiz vesaire var. Burada ekstradan bluetoothlu bir sistem konulmuş. Otomatik klimamız var. Gösterge panelimiz standart zaten Linea'larda bulunan panellerden arkadaşlar. Ekstra bir şey yok. Bu arada araç urban paket.
Linealarda yanılmıyorsam eğer en fullü diye geçiyor. Burada yine ufak bir böyle koymalı alanımız var. Kapanışı da otomatikmiş. Bu şekilde araç iç dizaynı, bakın torpido vesaire, yıpranma vesaire hiçbir şey yok arkadaşlar. Yine burada yıpranmamız falan bulunmuyor. Dediğim gibi Bluetooth var. Çift bölgeli otomatik klima var. Burada standart lineer teybi var. Bagaj buradan açılıyor. Şöyle bagajı da açalım, sizlere gösterelim. Sonrasında da arka koltuğumuza geçelim. Şöyle tavan iç döşemesini de gösterelim. Gayet güzel. Temiz. Araçta denildiğine göre sigara içilmemiş. Böyle iç aydınlatmalarımız beyaz renginde. Hatta böyle buz mavisi gibimsi de duruyor. Şöyle bagaj hacmimiz de abisi Ege'ye göre küçük olsa da gayet yeterli geniş bir bagaj hacmi var. Bagaj hacmini aşağıya litre olarak yazarım. Tam olarak ben de bilmiyorum. Aracın 4000 TL tramer kaydı bulunuyor. Şöyle iç yalıtım halılarına da bakarsak gördüğünüz gibi en ufak bir deformelik yok. Hatta ve hatta şöyle bir şey göstermek istiyorum. Aracın hala şöyle buradaki poşetleri duruyor arkadaşlar. 2012 yılından nasıl almış ben de anlamadım. Durum bu şekilde. Hemen arka kısma da gelelim. Şöyle. Burada da keza yine yan kapı bölgelerimizde herhangi bir deformelik yok. Arka cep bölgelerimize baktığımızda yine bu kısımlarda deformelik yok. Şöyle gösterebilirim. Yine herhangi bir yıpranma, deforme olma yok. Tabi şuralarda var. Şu şekil. Ekspertiz raporunda da arkadaşlar ön kaput boyalı, sağ çamurluk, sol çamurluk boyalı. Arka bagajda da geri gelirken bir kaza yapmış. Sök tak ve boya var. Yani tüm parçalar orijinal. Evet, genel olarak araçtan bahsettim. Sizce araç nasıl arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. Ve fiyat olarak siz olsanız böyle bir araca ne kadar verirdiniz? Araçta çok ufakta bir yağ yakması var arkadaşlar. Onu belirtmek istiyorum. Onun dışında herhangi bir şey yok. Her şeyini eksiksiz bir şekilde söyledim. Kozmetik olarak benim gözümde dediğim gibi 10 üzerinden 7. İç yıpranma vesaire konusunda da 10 üzerinden 10 arkadaşlar. İçi gayet hoş, güzel duruyor yani. Göze hitap ediyor. Yıpranma yok. O eski araba hissi değil de sanki daha modelli bir arabaya biniyormuş gibi içerisi hissettiriyor. Yine burada da led beyaz farlarımız vesaire var. Bunlar da hoş tabi. Burada yine ekstra buraya panjurlar vesaire atmış. Aracımız güzel arkadaşlar. Dolu dolu. Araca 10 üzerinden puanınız kaç? Ve böyle bir aracı siz olsanız kaç fiyata alırdınız? Yorumlarda konuşalım. Haydi hoşça kalın. Abone olup beğenmeyi unutmayın.